Santorini, bugün kartpostalları süsleyen, turistlerin hayran kaldığı masmavi sularıyla ünlü bir ada. Ancak bu güzelliğin altında binlerce yıl önce Akdeniz'in en büyük felaketlerinden biri yaşandı. Milattan önce 1600 civarında gerçekleşen Tera patlaması, insanlık tarihinin en yıkıcı volkanik olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu sadece bir volkanik patlama değildi. Bir medeniyetin çöküşünü hızlandıran, kıtaları etkileyen ve hatta Atlantis efsanesine ilham verdiği düşünülen bir yıkımdı. Bugün bile bilim insanları bu devasa patlamanın izlerini araştırmaya devam ediyor. Peki Santorini'nin derinliklerindeki bu felaket nasıl gerçekleşti ve nasıl sonuçlar doğurdu? O dönemde Santorini bugünkü gibi parçalanmış bir ada değildi. Tera adıyla bilinen bu bölge Minoan uygarlığının en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Girit merkezli Minoanlar gelişmiş denizcilikleriyle tanınan Akdeniz ticaret yollarını kontrol eden güçlü bir medeniyetti. Ancak bir gün yerin altından gelen uğultular başladı. Yerin derinliklerinden gelen sarsıntılar giderek güçleniyordu. Bilim insanları patlama öncesinde adanın büyük depremlerle sarsıldığını ve bu depremlerin halkı korkutarak kaçmalarına sebep olabileceğini düşünüyor. Ancak o dönemde yaşayanlar yaklaşan felaketin boyutunu asla tahmin edemezdi. Tera'daki patlama, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yüzlerce katı büyüklüğünde bir enerji açığa çıkardı. İlk patlamayla birlikte devasa kül bulutları gökyüzüne yükseldi. Volkanik taşlar ve lavlar adayı sarsarak büyük yıkıma sebep oldu. Havaya fırlayan kül ve lav parçaları o kadar yükseğe ulaştı ki günlerce gökyüzünü kapattı ve geceyi gündüze çevirdi. Ancak en büyük yıkım patlamanın en kritik aşamasında gerçekleşti. Volkanik kaldera çöktü ve deniz dev bir çukurun içine dolarak büyük bir mega tsunami oluşturdu. Bu tsunami yalnızca Santorini'yi değil, Girit kıyılarını ve Akdeniz'in birçok liman kentini etkiledi. Bilim insanları Girit'teki arkeolojik bulgularda patlama sonrası 15 metreye varan dev dalgaların Knossos gibi büyük Minoan şehirlerini vurduğuna dair kanıtlar buldu. Bu dalgalar kıyılardaki limanları ve ticaret yollarını yok ederek Minoan uygarlığını zayıflatmış olabilir. Tarım arazileri küllerle kaplandı. Ticaret durdu ve büyük kıtlık başladı. Patlamadan sonra yıllarca süren çevresel değişimler Minoanların çöküşüne katkıda bulunan en büyük etkenlerden biri olabilir. Girit'in güçlü medeniyeti yavaş yavaş güç kaybetti ve sonunda yerini yükselen Mykenæ uygarlığına bıraktı. Bugün Santorini hala aktif bir volkan. Ancak bu sakin görünen ada aslında derinliklerinde büyük bir gücü barındırıyor. Jeologlar yıllardır Santorini'nin magma hareketlerini ve sismik aktivitelerini izliyor. Tarih boyunca birçok kez patlayan bu yanardağ şu an sessiz olabilir. Ama bu sonsuza kadar sürecek mi? Santorini'nin yüzeyinin altında yeni bir patlamanın sinyallerini veren hareketlenmeler var mı? Bilim insanları ne düşünüyor? Santorini'nin derinliklerinde sıcaklıkları binlerce dereceyi bulan bir magma odası bulunuyor. Bu magma odası yer kabuğunun altında yavaş yavaş genişliyor. Volkanik hareketlerin artmasıyla magma yukarı doğru hareket etmeye başladığında yer kabuğu çatlayabilir ve lav yüzeye çıkabilir. Eğer Santorini bugün patlarsa ortaya çıkacak sonuçlar patlamanın büyüklüğüne bağlı olacak. Uzmanlar olası patlamaları 3 ana senaryo altında inceliyor. Birinci küçük çaplı patlama senaryosu. Bu en hafif senaryo olarak kabul ediliyor. Küçük bir patlama lav akıntılarıyla sınırlı olabilir. Volkan adanın belirli bölgelerinde lav püskürtebilir ve bazı yerleşim bölgelerini tehdit edebilir. Ancak büyük ölçekli bir yıkıma yol açmaz. Bu tür bir patlamada en büyük risk turizm ve günlük yaşamın etkilenmesi olur. Adadaki hava trafiği ve deniz ulaşımı geçici olarak kesilebilir. Ancak geniş çaplı bir tahliyeye gerek kalmaz. İkincisi orta çaplı patlama senaryosu. Bu senaryoda patlama daha büyük bir güçle gerçekleşir ve lav akıntılarının yanı sıra büyük miktarda kül bulutu atmosfere yükselir. Bu kül bulutları sadece Yunanistan'ı değil, Akdeniz çevresindeki ülkeleri de etkileyebilir. Uçuşlar iptal edilebilir. Gökyüzü gri bir örtüyle kaplanır ve tarımsal üretim olumsuz etkilenir. Volkanik kül elektrik santrallerine zarar verebilir ve hava kirliliğine yol açabilir. Bu senaryoda Santorini ve çevre adalardaki yerleşimlerin tahliye edilmesi gerekebilir. Şimdi gelelim üçüncüsüne. En korkutucu senaryoya. Büyük patlama senaryosu. Santorini'nin tarihinin tekrar etmesi, yani M.Ö. 1600'de yaşanan büyüklükte bir patlamanın yeniden gerçekleşmesi. Eğer böyle bir patlama yaşanırsa sonuçları sadece Santorini'yi değil, tüm Akdeniz'i etkileyebilir. Bilim insanları bu ölçekte bir patlamanın mega tsunami, iklim değişiklikleri ve geniş çaplı yıkımlara neden olabileceğini söylüyor. Santorini'nin volkanik yapısı nedeniyle
büyük bir patlamanın ardından adada çökme yaşanabilir. Tıpkı Minoan döneminde olduğu gibi. Denizin altına çekilen toprak dev dalgaların oluşmasına neden olabilir. Bu dalgalar Ege ve Akdeniz kıyılarına ulaştığında şehirleri ve limanları yok edebilir. Bu tür devasa patlamalar yalnızca yerel değil, küresel etkiler de yaratabilir. Volkanik kül bulutları atmosfere yükseldiğinde güneş ışığını engelleyerek küresel sıcaklıkları düşürebilir. Bu, tarım üretiminde azalmaya neden olarak kıtlıklara yol açabilir. Şimdi üçüncü senaryo oluşursa sonuçlarının nasıl olabileceğine dair daha detaylı, daha derin bir araştırma yapalım. Eğer Santorini'de büyük bir patlama gerçekleşirse bunun en büyük etkilerinden biri dev dalgalarla Akdeniz kıyılarını vurması olacak demiştik. Jeologlar bu tür bir senaryonun nasıl gelişebileceğini modellemeye çalışıyor. Bilimsel araştırmalara göre Santorini'nin kalderasının bir kısmı çökerse dakikalar içinde büyük dalgalar oluşabilir ve Akdeniz kıyılarına doğru ilerleyebilir. Peki hangi bölgeler en büyük riski taşıyor? Yunanistan kıyıları, Atina, Girit, Rodos, Moro Yarımadası. Santorini'nin en yakın kıyı bölgeleri olan Girit ve Rodos ilk etkilenen yerler olacaktır. Bilim insanları burada 20 ila 30 metreyi bulan dalgaların kıyı şehirlerini yıkabileceğini tahmin ediyor. Bu çok muazzam derecede büyük bir felaket olur. Ve kendi ülkemize, Türkiye'ye gelelim. Türkiye'nin batı kıyıları, İzmir, Çeşme, Bodrum, Kuşadası, Ege sahil kentleri böyle bir tsunami'ye karşı oldukça savunması olabilir. Özellikle turistik bölgelerde büyük yıkımlar yaşanabilir. Ve diğer etkilenebilecek yerlerden biri olan İtalya ve Sicilya. Tsunami dalgaları İyon Denizi boyunca ilerleyerek Güney İtalya kıyılarına kadar ulaşabilir. 1908'de Messina'da yaşanan tsunami felaketine benzer bir yıkım yaşanabilir. Kuzey Afrika kıyıları da bundan etkilenebilir. Tunus ve Libya gibi Akdeniz'in güney kıyılarındaki şehirler büyük dalgaların kıyıya vurmasıyla zarar görebilir. Bu senaryoda sadece kıyı şehirleri değil, deniz ulaşımı, ticaret ve enerji altyapıları da büyük darbe alacaktır. Akdeniz Avrupa'nın en önemli ticaret yollarından biri olduğu için böyle bir afet ekonomik krizlere ve büyük çaplı göç hareketlerine yol açabilir. Tsunami senaryolarının yanı sıra hava değişiklikleri ve kül bulutlarının dünya çapındaki etkileri de büyük önem taşıyor. Santorini gibi büyük bir volkan patladığında sadece bölgesel yıkım yaratmaz. Aynı zamanda küresel ölçekte iklim değişikliklerine neden olabilir. Büyük volkanik patlamalar atmosfere büyük miktarda kükürt dioksit ve kül salarak güneş ışınlarını engeller ve dünyanın sıcaklıklarını düşürebilir. Bilim insanları böyle bir patlamanın küresel etkilerini hesaplamaya çalışıyor. Eğer kül bulutları stratosfere ulaşırsa bütün gezegenin iklimini etkileyebilir. Akdeniz çevresindeki ülkeler için bu sadece bir bölgesel kriz değil, yeni göç dalgaları, ekonomik çöküşler ve ciddi tarımsal kayıplar anlamına gelebilir. Ancak en önemli soru şu: böyle bir felaketin gerçekleşme olasılığı nedir? Santorini gerçekten tehlike altında mı? Santorini tarihi boyunca birçok kez patlamış olsa da bugün adada gözle görülür bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Turistler beyaz badanalı evleriyle ünlü Oya kasabasında gün batımını izliyor, kriterin etrafındaki teknelerle adanın eşsiz manzarasını keşfediyor. Ancak bu sakinliğin altında bilim insanlarının yıllardır izlediği büyük bir güç yatıyor. Çünkü Santorini hala aktif bir yanardağ ve son yıllarda bazı endişe verici hareketlenmeler yaşandı. Jeologlar Santorini'de bulunan Nea Kamani ve Palea Kamani adacıkları olarak bilinen iki aktif volkanik bölgeye sahip olduğunu söylüyor. Bu adacıklar Santorini'nin patlamalarının bir sonucu olarak oluştu ve hala magma hareketleri gözlemleniyor. Santorini kalderasının altında binlerce yıl boyunca biriken devasa bir magma odası bulunuyor. Eğer bu magma odası belirli bir seviyeye ulaşırsa, yer kabuğundaki çatlaklardan yüzeye doğru ilerleyerek yeni bir patlamayı tetikleyebilir. Peki bilim insanları Santorini'de şu an ne tür veriler topluyor? Son 20 yılda yapılan araştırmalar yer altındaki magma odasının yavaş yavaş genişlediğini ve zaman zaman küçük depremlerle kendini belli ettiğini gösteriyor. 2011-2012 yıllarında Santorini çevresinde sismik hareketlerde artış yaşandı ve bazı bölgelerde yer kabuğu 8-10 santim kadar yükseldi. Bu tür kabuk yükselmeleri volkanın yavaş yavaş dolduğunu gösteren işaretlerden biri olabilir. Ancak bu hemen büyük bir patlamanın yaşanacağı anlamına gelmiyor. Bilim insanları Santorini'nin olası bir patlamaya hazırlanıp hazırlanmadığını anlamak için gaz salınımı, deniz suyu sıcaklık değişimleri ve yer kabuğundaki hareketleri inceliyor. Çünkü bir yanardağ patlamadan önce belirli jeolojik belirtiler gösterir. Birincisi gaz salınımlarındaki artış. Volkanın içindeki magma hareketlendikçe yer altından çıkan gazların miktarı artar.
Özellikle sülfür dioksit seviyesi yükseldiğinde bu genellikle magma aktivitesinin bir göstergesidir. İkinci unsur yer kabuk hareketleri. Magma yukarı doğru ilerlediğinde yer kabuğu şişmeye başlar. Santorini'de bu tür bir hareketlilik uydu görüntüleriyle yakından takip ediliyor. Üçüncüsü sismik aktiviteler. Büyük patlamalar öncesinde küçük depremler meydana gelir. Eğer bu depremler yoğunlaşmaya başlarsa bu magma hareketliliğinin işareti olabilir. Peki bilim insanları Santorini için nasıl bir senaryo öngörüyor? Santorini şu an büyük bir patlama tehdidi altında mı? Bilim insanları kesin bir tarih veremese de uzun vadede Santorini'nin tekrar patlayacağını düşünüyor. Ancak bu patlamanın ne zaman ve hangi ölçekte olacağı tam olarak bilinmiyor. Mevcut tahminlere göre Santorini'de büyük bir patlama olasılığı düşük ancak küçük ve orta çaplı volkanik aktiviteler yaşanabilir. Böyle bir senaryoya karşı nasıl bir hazırlık yapılıyor? Birincisi erken uyarı sistemleri. Santorini'de bulunan sismik izleme istasyonları volkanik hareketlilikleri sürekli takip ediyor. Eğer büyük bir patlama belirtisi görülürse yetkililer erken uyarı sistemlerini devreye sokarak tahliye planlarını başlatabilir. İkincisi tahliye planları. Yunanistan hükümeti Santorini için acil durum tahliye planları oluşturmuş durumda. Adanın turistik olması nedeniyle hızlı bir tahliye sistemi uygulanması gerekiyor. Üçüncüsü hava ve deniz ulaşımı için önlemler. Eğer büyük bir patlama yaşanırsa Santorini hava sahası kapanacak ve deniz ulaşımı durdurulacak. Ancak şu an böyle bir tehdit bulunmuyor. Santorini binlerce yıldır Akdeniz'in en güzel ve en tehlikeli adalarından biri oldu. Bir zamanlar Thera adıyla bilinen bu ada bir uygarlığın sonunu getirdi. Bugün ise binlerce turist ağırlayan bir cennet gibi görünüyor. Ancak bu güzelliğin altında hala büyük bir tehlike yatıyor. Bilim bizlere doğanın işleyişini anlamamız için fırsatlar sunuyor. Ancak doğa her zaman tahmin edilebilir değildir. Santorini'nin volkanı bir kez daha uyanırsa dünya buna ne kadar hazırlıklı olacak?